Herkese merhaba. Bu çalışmamızda sizlerle katlı, uzun kahküllü bir saç kesimi yapacağız. Bu saç kesiminde eee, yeni trendlerden birini uygulayacağız arkadaşlar. Bunun ismi Butterfly. Butterfly, kelebek kanadı saç kesimi olarak şu anda çok revaçta. İnsanlar sürekli bunu tarif etmeye çalışıyor. Bununla ilgili görseller getiriyor. Çoğu ismini bilmiyor ama işte katlı, hacimli görünen bir saç kesimi bu. Biz de bugün Ekin'in saçlarına butterfly keseceğiz. Şu anda telefonda aramaya başladık. Perde kahkül olarak arattık. Perde kahkül olarak aratmamızın sebebi daha çok saç kesimi modeline ulaşmamız için. Perde kahkülün katlı versiyonuna Butterfly denilebilir. Butterfly e, 70'lerin 80'lerin saç kesim modeli aslında. E, Biz onu günümüze uyarlayarak daha modernize etmiş şekilde uyguluyoruz. E, Çoğu saç cinsine yakışıyor arkadaşlar. Çok kolay bir model. Böyle daha uzun bir perde kakül hayal edin. Onun bitim noktasından böyle katlar, işte öne doğru gelmiş çapraz kesimler olarak yapılan bir model. Uzun saçlara çok yakışıyor. Eğer değişik bir model denemek isteyen varsa onlar da buradan fikir alabilirler. Tavsiye edilebilir. Mesela şu an çok uzun, katları uzamış bir saç modeli bu. Biz bunu dönüştüreceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi ilk önce saçı ıslattık. Ortadan ikiye ayırdık. İlk önce önlerini keseceğim. Yine perde kakül keser gibi kaşın bitim noktasından çapraz bir tutamla bir çizgi ayırdık. Sonra aynısını diğer taraftan ayırdık. Yine bir gizli piramit oluşturuyoruz. Buradaki ölçü bütün yüz şekillerinde aynıdır arkadaşlar. Çok elzem bir saç çizgisi, çıkışınız vesaire bir şeyiniz yoksa bu ölçüyü baz alarak aslında doğru bir kesim için ölçüleme yapabilirsiniz. Ben bu tarz kesimlere hep önden başlıyorum. Kaşın bitiminden çapraz kafanın orta kısmına doğru iki kaşın ortasına denk gelecek şekilde çapraz tutamlarla gizli bir piramit olarak çiziyorum. Daha sonra ortadan bir kılavuz alıyoruz. Bir tane kılavuzumuzu kestik. Bu mesela şu an çene boyunda kestim. Daha sonra onu biraz daha kısaltacağız. İlk başlangıç için kendime bir ölçü buluyorum. Daha sonra o ölçüyü baz alarak perde kalkül keser gibi çapraz, o demin kaşın üst tarafından çapraz bir tutam ayırmıştım ya, onu aynı şekilde takip ederek point şeklinde kesiyorum. Bakın zaten çapraz düşüyor, görüyor musunuz? Havaya kaldırdığınızda buna aslında biraz açı vererek kestiğimiz için kendinden doğal bir şekilde çapraz bir kesime dönüşüyor. Burada ayırmış olduğumuz o tutam çok önemli. Daha sonra ikisini ortadan birleştiriyoruz. Bakın başka bir açıyla kontrol yapıyorum. Ne yaptık? Kaldırdık ortadan. Uçlarında iki yanı birbirine eşit olacak şekilde fazlalıklarını aldık. Ölçülemiş olduk aslında. Şimdi de başka bir şekilde tarayarak yine aynı şekilde fazlalıklardan kurtuluyoruz. Geriye doğru attığınızda uzun bir perde kahkül, yani aslında doğal bir kat kesmiş olduk. Şimdi bütün kesim aslında bunun üzerine tasarlanacak, inşa edilecek. Yine bunu ilk önce kurutacağım. Daha sonra fönle şekil vereceğim. Bir kontrol yapacağız. Kontrolden sonra butterfly nasıl yapılır ona geçeceğiz arkadaşlar. Kuruturken ben her zaman önce sağa sonra sola sonra ortaya doğru sağa sola olacak şekilde saçı hem havalandırıp hem de ufaktan bir şekil vererek kurutmuş oluyorum. Bakın dikkat ederseniz tek bir yön değil. Sağ sol orta. Bunu yapma amacım şu: saçın basık olmamasını sağlıyorum. Doğal düşüşünde kurutmuş oluyorum. Bakın görüyor musunuz? Hem kurutuyorum hem de hafiften bir şekil veriyorum. Saç mesela hep tek tarafı kurutursanız basık olabilir. Dolayısıyla sağa sola kurutmak her zaman iyidir. Kalın bir fırçayla içe doğru, klasik bir fönleme sistemidir arkadaşlar bu. Alttan ısı veriyorsunuz, üstten ısı veriyorsunuz. Fırçanın şeklini almasını sağlıyoruz. Temel mantık bu. Hafif kurutarak hem
fönü hem fırçayı aynı anda hareket ettirerek içe doğru. Bakın burada açı çok önemli. Yukarıdan sarıyorum. Bakın bombeli düşmesini sağlıyorum. Çok klasik, görüyor musunuz? İçe doğru. Daha sonra bunu geriye doğru tarıyorum. Doğal düşüşüne bakıyorum. Daha çok nereden ayrılıyor saç? Bakın zaten bir model ortaya çıktı bile. Çok basit arkadaşlar. Doğru bir ölçüleme yapıp saçın uzun olan bölümleri kısaltıyorsunuz. Bakın burada bir perde kahkül tekniği var. Aldık saçı, bakın ucundaki fazlalığı kulağa çapraz olacak şekilde aldığımızda saçta daha yoğun bir kat oluşturmuş oluyoruz. Bakın daha yumuşak düşmesini sağlıyor. Aynısını diğer tarafa da yapıyoruz. İki ayrı kesim çeşidi uygulamış olduk. Bu tutamı kulağın yanına aldığınızda orada bir üçgen fazlalık oluşuyor. Onu çapraz kestiğinizde saça daha fazla kat yapmış oluyorsunuz. Ve düşüşler daha yumuşak oluyor. Saça hiçbir şey yapmasanız bile bir hava oluyor. Görüyor musunuz? Natürel katlar. Burada hata vesaire hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Çok yumuşak çünkü. Doğru ölçülerle, doğru açılarla keserseniz eğer çok kolay bir şekilde saçı oturtabilirsiniz. Bakın sadece içe doğru bir fırçayla fönlenmiş bir saç. Çok hoş görünüyor. Şimdi Butterfly'ın biraz soft versiyonunu uygulayacağız arkadaşlar. Butterfly biraz daha keskin hatlarla kesilen katlı bir saç kesimi. Biz bunu uzun perde kahkülün bitim noktasından yumuşak hem kaydırma hem de hafif hafif makası hareket ettirerek çapraz bir şekilde, normalde butterfly'ı daha dudaklara doğru çekilen bir açıyla kesmek gerekir. Biz bunu daha soft, daha aşağıya olacak şekilde kaydırarak katlarımızı oluşturuyoruz. Burada yapmamız gereken perde kahkülün devamını sağlamak. Aşağıya doğru katları sivri olacak şekilde kaydırarak. Burada biraz aslında sezgiler de ön plana giriyor. Çok daha derin de yapılabilir ya da daha az keserek de daha az kat da yapılabilir. Bu tamamen tasarımcının o anki yapmak istediği, görmek istediği derinlikle alakalı arkadaşlar. Şimdi kalkülün bitim noktasından makasımızı kaydırarak aşağıya doğru katlar oluşturuyoruz. Burada tabii çok derin derin kapatmamak gerekir makası. Yoksa bu yumuşak çapraz görünüm daha da derinleşir ve o zaman çok klasik bir saça da dönüştürebilirsiniz arkadaşlar. Düz düz vurmamak gerekiyor makası burada. Ne zamana kadar? Biraz şekil alana kadar. Burada aslında şu an kesim tam bitmiş değil. Katları tam oluşturmuş değiliz. Bir şablon oluşturuyoruz gibi düşünebilirsiniz. İlk başlarda birebir eşit olmasına da gerek yok. Daha çünkü kontroller de yapılacak. Şu an biraz şey gibi düşünün, yani bir çizim yapıyormuş gibi, daha tam oturtmadık yani kesimi. Yavaş yavaş bazı yerlerini biçimlendirerek kesiyoruz. Daha sonra detaylandırıp daha net bir şekilde kesime devam edeceğiz. Şu an çatısını oluşturuyoruz. Daha temelini oluşturuyoruz. Evet, arada kahkülümüzü de kontrol ediyoruz. Çünkü bütün her şey onun üzerinden şekilleniyor arkadaşlar. Çok güzel bir saç kesimidir. Çok basit. Eliniz alıştığında çok rahatlıkla kesebileceğiniz bir saç. Bakın mesela korkusuz bir şekilde makası kullanabiliyorum. Neden? Çünkü ben bu modeli çok kestim. Ve artık eliniz o açılara alışıyor. Bakın, makası kullanmak çok önemli tabii ama makası hangi açıdan, nereden vurduğunuz daha da önemli arkadaşlar. Bakın, nerede durduğuma dikkat edin. Saçı keserken sizlerin de orada durması ya da işte hangi açıdan elimi kaydırıyorsam oradan vurmak gerekir. Çünkü makası nereden vurursanız sonuç ona göre değişecektir. Dediğim gibi bunda biraz daha soft katlar elde etmeye çalışıyoruz. Çok keskin hatlar oluşturmuyoruz. Hani düz kesim yapar gibi değil. Biraz makasımızı kaydırarak, çok iz yapmadan, katlı saçlarda aşırı bir sert hamleler yapılmadığı sürece çok öyle hata vesaire şeyler oluşmaz. Şimdi burada da kaydırarak hep böyle kahkülün bitim noktasından başlatıyoruz katlarımızı. Fazlalıklarımızı alıyoruz. Bir parça sağdan bir parça soldan alarak devam ediyorum genelde. Sizler de önce bir tarafı bitirip diğer tarafa da geçebilirsiniz. Bu şekilde benim yaptığım gibi de ben görerek kesmeyi daha çok seviyorum. Hani o yüzden saçın ön taraflarından başlıyorum.
sert bir tarak kullanıyorum arkadaşlar. Saçı tararken daha kolay oluyor. Çok yumuşak ve esnek bir tarak olursa bu tarz katlı kesimlerde açılarla çok fazla e, şekiller oluşturduğu için zor taranabiliyor. Bir yaptığınız açıyı diğer tarafa almanız gerekiyor bazen. O yüzden sert bir tarak işinize yarayacaktır arkadaşlar. Evet, şimdi saçın ön tarafını bitirdik. Arka taraftan, kulağın arka tarafından böyle 2 santim kalınlığında bir tutam aldım. Onu da öne doğru alıyorum. İşte aslında butterfly'da dikkat etmeniz gereken, şimdiye kadar yapmış olduğunuz şeylerin hepsi çok tanıdık. Asıl şimdi önemli olan nokta, saçı arkadan öne doğru aldık. Kulaktan 2 santim geriye. Onu da öndeki katlarla birleştiriyoruz. Normalde bu açıyla hepsini kesebilirsiniz. Saçın arka tarafta kalan tutamların hepsini bu şekilde öne alıp keserseniz normalde butterfly oluşmuş olur. Ama ben bugün biraz farklı bir şey yapacağım. Saçın arka tarafındaki katları biraz daha yumuşak düşürmek için açılarını biraz farklılaştıracağım. Normalde aklınızda olsun, bu şekilde arkada kalan saçları da öne doğru alıp kesmeye devam edebilirsiniz. Asıl butterfly'ın çıkış amacı, oluşturuluş şekli budur. Bütün katları öndeki kahkülle birleştirip çapraz bir şekilde kesmektir. Ben bugün biraz daha farklı bir yorum katacağım. Şimdi bu şekilde ayırdığımız tutamları şöyle yapıyorum. Tepeden bir kılavuz alıyorum. Öne doğru almış olduğum, kesmiş olduğum tutam vardı ya. Ondan bir parça alıp arka tarafta farklı bir kat açısı oluşturuyorum. Evet. Bu şekilde bakın. Uzayan aşağıya doğru katlar. Normalde bunu öne doğru alıp da kesebilirsiniz. Ben burada biraz daha farklı bir yorum katıyorum. Fark ediyor musunuz? Parmak arasında yukarıdan aşağıya doğru, yani diyebiliriz ki saçın uç kısımlarında böyle 10 santimlik bir kat oluşturuyorum. Çok aşırı kat olmayacak şekilde. O yukarıda tepede öne doğru almış olduğum tutamı geriye alıyorum ve oradan uç tarafa çapraz gelecek şekilde kesiyorum. Ve biraz sert de kesiyorum. Çok da yumuşak kesmiyorum arka taraftaki katları. Güçlü olsun istiyorum. Şimdi saçın diğer tarafına ayırıyorum. Burada daha net anlayacaksınız. Bakın, tepe kısmından bir kılavuz aldım. Arka taraftaki saçı yatay. Bakın zaten orada bir boşluk var. Hemen çapraz bir şekilde makasımı sert bir açıyla vuruyorum. Burası önemli. Burada zorlanacağını düşünen arkadaşlarımız saçı öne doğru kahkül tarafına alıp da kesebilir. Hiç problem yok. O da yine butterfly. Bu da butterfly ama burada farklı bir yorum katıyorum ben. Katları farklı bir açıyla, yani daha uç kısımlarında yoğun bir kat sistemi yapıyorum burada. Bu saçta uzun zamandır hiç kat kesilmemiş. Daha böyle düz bir dokuya sahip bir saçtı. Biz bunu bayağı şu an değiştiriyoruz. Evet, bu şekilde arkayı da kestikten sonra birkaç iş daha kaldı. Kontroller. Şimdi önce saçın bir düşüşüne bakalım. Dedim ya demin, bir çatısını ayarlıyoruz. Hani yine kontroller yaparak bir bakacağız ne olmuş. Evet, saçta şu an her yerinde katlar var. En ön kısmı dudağın biraz daha altından baz alarak kesilmiş katlarla diğer açılar birbiriyle örtüşüyor. Şimdi kulağını oradan bir tutam alıp saçın orta kısmındaki tutamla yatay bir şekilde uçlarını alıyoruz. Bunu saçın her tarafına yukarıya doğru gelen bir açıyla diyebiliriz ki check out, yani böyle bir kontrol gibi düşünebilirsiniz. Aldık. Bakın, şuradaki o fazlalık üçgeni aldım. Orada da aslında farklı bir açı oluşturmuş olduk. Yine yana aldım. Bakın, burada her zaman kahkülün orta tarafındaki çizgi var ya, onu baz alıyorum. Bakın, orada bir incelik vardı. Tak, oraya da bir güzel kat yaptık. Arka tarafta bir part kaldı. O partı da şimdi alıyoruz. Orayı da bir kontrol yapacağız. Zaten tarayınca nerede fazlalık oldu hemen görünüyor. Fazlalık alıyoruz. Düzde vurabilirsiniz makasınızı
ya da böyle point de yapabilirsiniz. Yani bu tamamen tasarımcının o an yaratmak istediğiyle alakalı, saçın düşüşüyle alakalı, nereye ne yapacağınız biraz da size kalmış aslında. Şimdi katlarımızı yaptık. Burada değişik bir şey yaptık. Saçın boyunu önce kısaltmadık. Önce katları yaptık. Sonra boyunu kısaltıyoruz. Genelde saçının boyunu kısaltmakta çekince duyan insanlar için önce kat yapmanız önerilir. Çünkü katın da bir kısaltma olayı olduğu için önce katları yapın, bir görün ne kadar saç kalmış. Ona göre uçlarından biraz alabilirsiniz. Böyle yapmanın şöyle bir faydası var. Ya bu şekilde saç kesmenin şöyle bir faydası var katlı saçlarda. Kat saçın uç kısımlarını çok sivrilttiği için en son uçlarını almak aslında biraz da güçlü olmasını sağlıyor. Bazı insanlar hem katlı hem de uçlarının güçlü olmasını seviyor. Dolayısıyla ben saç keserken, katlı saç keserken boyunu almıyorum önce. Önce kahkülünü kesiyorum, katlarımı tasarlıyorum. En son boyunu ne kadar kısaltmak istiyorsam o kadar kısaltıyorum. Bu tabii çok fazla kısaltmak istemeyen insanlar için geçerli. Ama işte saç belinde omuzlarını çıkartmak istiyor. Tabii burada bu olmaz. Bu strateji yanlış olur. O zaman ne yapıyoruz? Önce saçın boyunu kısaltıyoruz. Ama yine de çok fazla kısaltmayın. Mesela istenilenden 5 santim uzun kesersiniz. Katlarınızı tasarlarsınız. Sonra boyunu alırsınız. Bu şekilde kesmek bana daha güvenli bir ortam sağlıyor. Dolayısıyla daha keyifli bir sonuç elde etmemi sağlıyor. Evet, şimdi kesimimiz oldu. Modelimiz de biraz heyecanlı. Saçlarını topluyor şu an. Bakın katlar bayağı uzun arkadaşlar. Çene hizasına yakın, dudakla çene hizasından başlıyor katlar. Curtin Banks'in uzamış versiyonu gibi düşünün. Biz bu modele butterfly diyoruz. Kelebek kanadını andırıyor. Şimdi normalde buna maşa da yapabilirsiniz. Ama ben burada biraz retro bir fön çekeceğim. Ne yapıyoruz? Kalkülünü biraz önce çekmiştik zaten. Bakın yine aynı şekilde kalın ahşap fırçayla, yuvarlak fırçayla içe içe fön çekeceğim. Bayağı bildiğiniz içe doğru fön çekiyorum. Ama burada bilmeniz gereken şu arkadaşlar. Baz aldığım nokta her zaman burun ve dudak. Yani ben bütün saçları fönlerken kulağa doğru içe doğru değil de burun ve dudağa doğru gelecek açıyla içe doğru fönlemek istiyorum. Neden? Bunu yaptığınızda biraz daha ikonik ve daha hacimli bir saç oluşturuyorsunuz. Bakın görüyor musunuz sarış şeklimi? Fırça yüze yatay gelecek şekilde oluyor. Yani bütün tutamları burunu merkez alarak, dudağı merkez alarak içe doğru sarıyoruz. Bu şekilde fön çekmek gerçekten çok güzel sonuçlar veriyor arkadaşlar. Aldığımız o fırçanın sonucunu da böyle avucunuzda hafifçe kıvırın yumuşak bir şekilde. Yani çok öyle sert sert fönler çekmenize gerek yok. Zaten gerek duymayacaksınız. Katlı bir saç olduğu için zaten kendi dokusu var. Kendi bir düşüş sağlıyor zaten. Size bakın burada yine aynı şeyi baz alıyorum. İçe doğru yüze gelecek şekilde. Şimdi burada kendi açımı da değiştireceğim. Çok daha iyi anlayacaksınız aslında ne demek istediğimi. Bakın alışık olmadığımız bir yön. İçe doğru aldım, yüze doğru. Görüyor musunuz? Bu şekilde fönleyelim. Şimdi bunu yaptığımızda fırçayla fönleyip bugidiye de sarabilirsiniz. Kalın sünger bugidiler var mesela. Onlara da sarılabilir. İsterseniz evde yapmak isteyen arkadaşlar varsa fönler, sarar. Sabah açabilir mesela. Ya da sarıp 10 dakika sonra da açabilirsiniz. Yani burada aslında yapmaya çalıştığımız biraz retro bir görünümü modernize etmek. Kullanmış olduğumuz fırça, fön bunu tabii biraz daha farklı bir görünüm elde etmemize olanak sağlıyor. Bakın tepe kısımdan da kocaman bir tutam ayırdım. Bu da çok önemli. Bakın kahkülden hemen sonra tepede kocaman bir tutamı içe doğru, öne doğru sarıyoruz. Yanları sardık, kahkülü var. Şimdi de tepe kısmı kocaman bir tutam bakın o. Kalın kalın alıyorum. Kalın fırçayla açıyı bakın saç düşmeyecek şekilde yukarıya doğru aldım. İçe doğru sardım. Fönlüyoruz. Biraz kol kuvveti gerektiriyor. Evet. Çok klasik, çok simple ama çok havalı oluyor. Biraz sonra sonucu da göstereceğim size.
Bu kadar basit bir saç kesimi, bu kadar basit bir fönle müthiş bir sonuç elde ediyorsunuz. Evet, saçın arkası, burayı biraz hızlandıracağım. Tam arkadaki tutamları ortadan ikiye böldünüz. Kalın kalın tutamlar. 3 parçada çekeceğiz arkadaşlar. Bakın arkayı aldık. Zaten buraya katlar yapmıştım ya, kalın katlar. Bakın açıyla çekiyorum yukarıya doğru. Aldım. Şimdi alttan fön verdim. Uçlarını sarıyorum. Biraz zorluyor ama bakın açarken de fırçaya böyle çevirerek bırakıyorum ki biraz bir doku kazansın. Çok dümdüz içe doğru kalmasın diye. Sıcakken böyle şeyler yaptığınızda saçta aslında bir e, şekil oluşturmuş oluyorsunuz. Dümdüz bırakmıyorsunuz. Dümdüz içe doğru bırakırsanız biraz basık olabilir. Orada bir çevirme hareketi bile bir doku kazandırır. Bunların hepsini düşünerek yapmak gerekiyor. Yani saçı daha keserken nasıl şekil vereceğinize de karar vermeniz gerekiyor. Olay sadece saçı kısaltmak değil. Kesmek demek bir şey tasarlamak, ortaya bir şey çıkarmak demektir. Evet, şimdi burayı da içe içe aldım. Sarıyorum. Bakın çok klasik. Sarıyorum, ısı veriyorum. Açtık, çevirdik. Evet. Şimdi sonuca bakalım neler olmuş. Şimdi avucuma biraz şekillendirici alıyorum. Evet, açıları bozmadan açıyoruz. Kahkülü geriye doğru aldım. Bakın ne kadar retro bir saç çıktı ortaya. Evet. Bu da bir butterfly yorumu. Farklı bir yorum. Bunu isterseniz o kahkülden sonrasını dışa doğru da kıvırabilirsiniz. Yanları dışa, arka iç kısımlarını içe doğru da yapabilirsiniz. Evet. Kesimimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni saç kesimleri fikirleriyle tekrardan görüşmek üzere.